magazin yayını başladı arkadaşlar. Arzu hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Sana ve herkese selamlar. Selamlar, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de fena değilim canım. Tarçın da burada yanımda. Dışarıda Duyuyorum. duyuyorsun. Dışarıda bahçıvan ilaçlama yapıyor bahçeyi. O yüzden pencereleri falan kapadık. Bahçeye çıkamadık. Evin içindeyiz Tarçın'la birlikte. Evet, dostların gelmesini bekliyoruz. Magazin gündeminde oldukça yoğun bir gün. Bakmayın pazar olduğuna. Bizim konularımız hiç bitmez. Yayına girerken de yurt dışından bir haber gözüme çarptı. Arzu, sana yollayamadım onu. Celine Dion 4 yıl sonra sahnelere dönüyor. Onu da konuşuruz. Arkadaşlar yavaş yavaş geliyorlar. Bende yine altyazılar yok. Sende var mı altyazılar? Yok, bende de yok. Ne olduysa hiçbir şey göremiyorum ben artık. Acaba yazmadılar mı? Çünkü bende birkaç gün hiç yoktu. YouTube'u uygulamayı kaldırdım ve tekrar başlattım. Tekrar yükledim. Bakalım düzelecek mi? Biraz sonra belli olur. Yok, ben hiç görmüyorum 3-5 yayındır. Öyle mi? Hiç görmüyor musun? Hiç. Evet. Arkadaşlar evet, şuradan yukarıdan bildirim geliyor. Ne yazık ki ama İpek'le dün yayın yapıyorduk. İpek'te gözüküyordu altyazılar. Hatta İpek ben sana söyleyeyim mesajları falan deyip söyledi ara sıra. Ya bu altyazı gözükmemesi son derece sıkıntılı. İşin Evet. tuhafı bu, sende de gözükmüyor. Ben zaten 3-5 programdır hiç görmüyorum. Daha iyi ya. Ben yazılan kötü bir şeyi görünce sinirim bozuluyor biliyorsun. Down oluyorum. Cinlerim tepeme çıkıyor. Nezaketimi de bozmak istemiyorum. Daha iyi görmemek, bilmemek, duymamak. Cahillik en iyisi ya. Aynen öyleyim. Estağfurullah. Sabancılara yeni bir torun geldi. Nazlı ve Hacı Sabancı'nın ikinci bebekleri dünyaya geldi. Bu sefer erkek. Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ile evliliğinde ilk kız bebeğine sahip olmuşlardı ve annesi Arzu Hanım'ın ismini koymuştu. Bu sefer bil bakalım kimin ismini koydular? Dedesinin. Evet, Ömer Bey'in ismini koydular. Hacı Sabancı. Bu E, olaya da çok gıcığım ben. neden? Yani dedesinin ismi, anneannesinin, babaannesinin çok sevmiyorum ben. Çocuk doğurmayı tercih etseydim asla dedesinin, babaannesinin, anneannesinin ismini koymazdım diye düşünüyorum. Her yeni dünyaya gelen şahıs kendine özgü bir hayatla ve şeyle geliyor. Enteresan geliyor bana yani. Hani dedesinin adı. Ne olacak ki yaşatınca? Ne olacak yani? Yani bana çok şey değil, yani çok ters değil. Hatta ben babamın ismini koyduk. Şebnem önermişti. Hidayet ismi benim babamın ismiydi. Gelenekselsin sen hep. Yani çok ters değil. Öyle çok da düşünmedim koyalım falan diye. Şebnem önerince tamam dedim koyalım. Ee, Hacı Sabancı'nın bir de başka bir çocuğu daha var. Başka bir kadından daha çocuğu oldu, ortaya çıkmıştı biliyorsun. Bir buçuk, Evet. iki Ürgüp'te. sene oldu. 2 sene önce. O kadının çocuğunun kendi nüfusuna almadı henüz Hacı Sabancı, biliyor musun? Evet. En son Mahkemeye bana de itiraz etti diye hatırlıyorum. %99,9 onun çocuğu çıkmıştı. evet, Bir üst mahkemeye gidip itiraz etti diye hatırlıyorum. evet, ama sonra onun çocuğu olduğunu tüm mahkemeler kabul etti, karar verdi. Fakat daha nüfusuna almadı diye biliyorum. Alır E, mı? Almaz bence. Yani alsa doğru yapmış olur. Eninde sonunda alacaktır diye ümit ediyorum. Alması lazım. E, ve şimdi ikinci çocuklarını kucaklarına aldılar. Eşi Nazlı Sabancı'yla Türkiye'nin en zengin ailelerinden, bizi yurt dışından izleyenler için söylüyoruz. Bu niye konuşuyoruz? Sanatçı değiller, oyuncu değiller, şarkıcı değiller. Çok ünlü bir aile. Sosyetenin
öne çıkan ailesi. Jet set diyebileceğimiz bir aile, Sabancı ailesi ve onların veliahtlarının yeni dünyaya gelen bebekleri. Nazlı Sabancı, evet, hamilelik sürecinde ikinci bebeğini beklerken de eğitimine devam etti diye bir not var önümde. Nazlı Sabancı da ne kadar sosyal bir kadın. Kendisine Çok de tatlı bir kadın. Ben çok sevdim Nazlı Sabancı'yı. Sabancılara gelin gitmesine rağmen çok böyle göz önünde değil, nadir görünüyor. Çok olduğu yeri hazmedebilmiş, eğitim hayatı da çok kaliteli, çok klas bir kız. Çok yakıştı bence Sabancı ailesine Nazlı Sabancı. çok yakıştı. Aynı fikirdeyim. Doğru söylüyorsun. Evet, çok Doğru güzel söylüyorsun. taşıyor aileyi. Çok çok inanılmaz tatlı durdu. Yani Sabancı'nın daha önceki ilişkilerine baktığımızda eşinin oraya kimle evlense bu kadar güzel olmazdı, değil mi? Çok çok cuk oturdu Nazlı Sabancı. Çok oturdu. Evet. Özge Ulusoy'la çok uzun süren bir birlikteliği vardı biliyorsun. Hı hı. Kavga ederek ayrılmışlardı. Kadın evlilik bekliyordu ama olmadı. Evliliğe gitmedi ilişkileri. Kısmet Nazlı Sabancı'yaymış. Nazlı Hanım'aymış daha doğrusu. Evet. Böyle de bir gelişme. Ya bu şey çok ilginç. Sende gördüm haberi. Senin 5 dakika magazin sayfanda gördüm. Seda Sayan'ın Fakirler gaf değil mi bu? Bir anlatsana Evet, biraz olayı. istemsizce ağzından çıkmış gibi. Seda Sayan Kafa TV'de çok böyle artık hani hiç filtresiz konuşmaya alıştığı için bir anda beyni filtreleme yapamadı. Yapamadığı için de ağzından çıktı ve toparlamaya çalıştı gibi. Ama tabii çok büyük linç yedi. Çok büyük eleştiri aldı sosyal medyada. Enteresan oldu. Evet, Kuşadası'nda sahne aldı, sahneye çıktı Seda Sayan ve kendisini arka sıralardan izleyen dinleyicilerine fakirler diye hitap etti. Sonra yani fakirler siz ne yapıyorsunuz lan orada filan gibi böyle. Sonra sonra şaka yapıyorum diye yaptığı gafın farkına vardı. Şaka yapıyorum diye toparlamaya çalıştı. Ancak çok zor yer buldunuz. Hiç yer yoktu. Onun için size bir selam vermek istedim diyor. Evet. Daha da insan panik halinde daha da ağzından ne çıkacağını bilemez ya, öyle olmuş. Ben de çok yaparım onu. Bazen ağzımdan bir şey çıktığında kurtarayım dedikçe batarım, dedikçe batarım yani. En iyisi o anlarda hep susmak yani. Ve ondan sonra da sosyal medyada bize fakirler dedi diye seyircilerinden bazıları böyle paylaşınca iş büyüdü, kar topu gibi. Nasıl söyler tepkisi ortaya çıktı. Kırıcı ve yakışıksız olduğunu, yani espri amacıyla bile söylenmiş olsa ekonomik şartlara gönderme yapan bu tarz ifadelerin sahnede yeri olmaması gerektiğini söylüyor insanlar. Bazıları da bacımız espri yapmış ne büyütüyorsunuz diye Seda Sayan'a destek verdiler. Ama Yani zaten şimdi hepimiz bu hı, ekonomik şartlardan o kadar muzdaribiz ki bu fakir cümlesine acayip gıcığız. Zaten hepimizin hayatları böyle bir 10 şey aşağıya düştü. Sinirlerimiz bozuk. Eski hayatlarımız hiçbirimizde yok yani. Fabrika sahibinde de yok, medyacıda da yok, gazetecide de yok. İşte doktorda da yok. Hepimiz bir fakir olduk. O yüzden de herhalde halk bu kadar etkilendi. Fakirler arka sıradan izleyenler fakirler deyince doğal olarak hepimiz tepki gösterdik ama Seda Sayan'ın her zaman çok böyle filtrelemeden söylediği sözcüklerinden bir tanesi, arkasında bir art niyet taşıdığına asla ve kata inanmıyorum. Bir anda ağızdan çıkmış gaf gibi yorumladım. Herkes de öyle görmüştür, yorumlamıştır. Söylemese daha iyiydi ama biz çok hassasız. Yani şu fakirler kısmında hepimiz çok muzdaribiz. Çok canımız sıkkın. O yüzden biraz alındık. evet, insanlar alındı, bayağı alındılar, tepki gösterdiler. Aleyna Tilki'den ilginç bir gelişme. İdeal erkek sence nasıl olmalı diye bir soru sordular.
Bu konuda şarkıcı Aleyna Tilki bu konuda kriterlerin sürekli değiştiğini söyledi. Vallahi her yıl değişiyor. Biliyor musun? Her yıl başka bir tipim var yani. O yüzden sonunda dedim ki ben bir şeyleri idealize etmeyeyim. Ne çıkarsa, ne çıkarsa bahtıma. Yani artık kriterim yok diyor Aleyna Tilki. Ama yani sana samimi geldi mi bu söyleyişi? Evet, çok samimi. 20 yaşında, idealize ettiğin, beğendiğin bir erkekle 30 yaşında beğendiğin çok farklı. Hatta 20 yaşında beğendiğinle 23 yaşında beğendiğin bile çok farklı. 30'da farklı, 40'ta farklı, 25'te, 26'da her sene farklı bir tipi beğenebiliyor insan. Zamanla da 30 yaşında artık kimi beğenebileceğini, neyden hoşlandığını, ne hareketlerin seni ittiğini vesaire bunları görmüş ve tahlil etmiş oluyorsun. Aleyna yaşı çok küçük, hayata çok yeni başlamıştı ve hızlı başlamıştı. Çok doğrudur yani geçen sene çok yakışıklıdan hoşlanır, bu sene çirkin adamdan hoşlanır. Bir sonraki sene merhametli adam sever, bir sonraki sene daha böyle agresif bir adam sevebilir. Zamanla değişiyor insanların fikirleri. Ben çok samimi buldum açıklamasını. Evet, dostlar, beğen yaparsanız mutlu oluruz. Beğen sayısı bayağı bir az ve bize abone olarak izlerseniz de seviniriz arkadaşlar. Moderatör arkadaşlardan kimse var mı? Göremiyorum ben yazıları, altyazıları Ben de göremiyorum göremiyorum bir şey yazıyorlarsa. göremiyorum maalesef. Bir şeyler yazıyorsunuz mutlaka bize ama ne yazık ki göremiyoruz. Daha sonra yayından sonra bütün mesajlarınızı okuyacağım tek tek. Peki Aleyna Tilki 21 yaşındayken konuk olduğu programda kendisine İpek yazıyor bu arada. Bilal abi merak etme. Ben yayını izliyorum ve kontrol ediyorum. Her şey yolunda diye. Canım Teşekkürler İpek. İpek. Bizim İpek değil mi? Bizim İpek, İpek Canbulat. Teşekkürler İpek. 21 yaşındayken konuk olduğu programda ideal erkek sorulmuş Aleyna Tilki'ye. Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil. Özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak. Keko olsun diyor ya. hafif de Evet, maç, enteresan. hafif de maço olsun diyor. Ee, Aynı ideal flört senaryosunu da şöyle anlatıyor. Bilal abicim herkes sana yazıyor. Önemli bir şey. Herkes bana mı yazıyor, sana mı yazıyor dedin. İpek anlayamadım. Aynı programda ideal flört senaryosunu da anlatıyor. Önceden beni tanıyor olması lazım ama ben onun ismini bilmeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli. Bende merak uyandırmalı. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım diye böyle bir senaryo, flört senaryosu yazmış. Keko'yu daha sonra Keko tanımını güncellemiş. E, Maço erkek olabilir. Tabii ki alışıldık bir keko istemiyorum. Benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum. Kekolar kusura bakmasınlar. Yani burada Alanına saygı duyan keko var mı ya? yani şimdi bir dakika biz izleyicilerimize de e, ya keko varsa bizi izleyen kendini keko olarak nitelendirip de alınganlık yapan varsa kusura bakmasın. Bunlar tamamen Aleyna Tilki'nin söylemleri. Ben bir şey katmıyorum. Ee, Arzu da bir şey yorumlamıyor bu konuda. Daha yeni bir röportaja dış görünüşten çok karaktere önem verdiğini söylemiş. Zeki, komik ve temiz karakterli olsun. Kadınları objeleştirmeyen, bana Aleyna Tilki olduğum için değil insan olarak yaklaşan biri olmalı. Bir şey söyledin sen. Alanına saygı gösteren keko var mı diye. Yok yani zaten alanına saygı gösteriyorsa keko değildir yani. Alanına saygı göstermiyorsa kekodur. Evet, yani işine gücüne sana karışmayacak ya, değil mi? Yani seni yönetmeye kalkmayacak.
Değil mi? Evet. Tamamen anlayışlı olacak. Yani herhalde Aleyna Tilki'nin de istediği bu Keko'yu şimdi Hülya Avşar'a sor ideal erkek tipin 18 yaşından itibaren Hülya Avşar'ı bildiğim için maço olsun der mesela. Ay hiç Hafif maço sevmem. olsun der. Yani hafif maço olsun, tokat atsın filan ister yani. Öyle Hülya Avşar'ın öyle beğenileri var. İbrahim Tatlıses'e aşıktı ya 2 sene. İbrahim Tatlıses dövüyordu onu. Dövmüyordum desin bana bakalım. Ben biliyorum o zamanları yaşadım bir gazeteci olarak. 84, 85, 86. Ee, Hülya Avşar ailesiyle, annesiyle, babasıyla oturan bir kızdı biliyor musun? Şöhretken bile. Yani çok uzun yıllar annesi babası hayatta olduğu sürece onlarla beraber yaşardı. İstinye'den aşağı inerken solda bir site vardı Onurkent. Orada üst kat, triplex kat, apartmanın üst katı. Orada oturuyorlardı. İbrahim Tatlıses üst kattan girerdi eve. Hülya'nın katı üst kattı. Ondan sonra annesiyle babasıyla da Hülya Avşar'ın İbrahim Tatlıses evde kağıt oynarlardı. O kadar samimilerdi. Yani evlilikten dönmüşlerdi. Peki Aleyna Tilki ile ilgili bu konuyu böyle kapatalım. Kapatalım. Ezgi Mola ile ilgili çok çarpıcı bir konu var. Sen de kullanmışsın. O konuya geleceğiz şimdi. Bu Celine Dion, ünlü Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un e, son 4 senedir yaşadığı bir dram var. Sahnelerden kopmak zorunda kalmıştı. Hepimizin bildiği, sevdiği bir ses. Şimdi Paris konserleriyle çok yakında sahnelere geri dönüyor Celine Dion. Sen beğenir misin Celine Dion'un şarkılarının Tabii sesini? ki. Çok. Celine Dion 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi konulmuş. Bu bir kas hastalığı. Ne kas hastalıkları var ya Allah korusun. Evet. Vücudun hareketlerini kısıtlayan ağrılı bir hastalık ve kariyerine ara vermek zorunda kaldı. 4 sene tedavi oldu. Şimdi iyileşti ama çok kilo vermiş, çok zayıflamış. Paris konserler serisiyle 5 hafta sürecekmiş. Eylül ortasında Celine Dion sahnelere dönüyor. Har, dönüyor bir saniye ve o kadar büyük bir talep olmuş ki biletlere. Mayıs 2027 için 3 haftalık yeni bir konser serisi daha planlamış ekibi. Yine Paris için Celine Dion'un konser serisi. 12 yaşından beri sahnelerde 88 yılında İsviçre adına Eurovision'a katıldı ve birinci olmuştu. Ama şöhret olması 81 yılından itibaren. Biliyorsun Las Vegas'a ne zaman gitsek Celine Dion konseri afişleri vardır filan yani. Las Evet. Vegas'ta da çok uzun yıllar muhteşem konserler verdi. Ee, Allah şifa versin. Grammy ödülleri sahibi, milyonlar satan albümler. Ben çok mutlu oldum sahnelere geri dönmesine. Çok mutlu oldum. Ben de. Evet, Allah sağlık versin. Amin herkese. Hastalıktan şifa bekleyen yurt dışında, burada, Türkiye'de bütün vatandaşlara Allah sıhhat versin, sağlık versin. Deniz Baysal'ın durumunu takip ediyor musun haberlerini? Arada bakıyorum evet. Taşacak bu Deniz dizisinin esmesi Deniz Baysal kocasıyla bir çekişmeli boşanma süreci yaşıyor ve Deniz Baysal'a destek için arkadaşları bir paylaşım kampanyası yaptılar. Cringe yazdılar. Kendisi utanç verici, başkası adına utanmak anlamında siyah zemin üzerine storylerine cringe yazarak ve kocasını samimi olmamakla itham ederek
biraz gururlu ol, gurursuz olmakla itham ederek biraz gururlu ol paylaşımları da yazdılar. Siyah zemin üzerine. Ve kocası da Barış Yurtçu, biliyorsun. O da ünlü bir müzisyen. Ee, Kocasını boşanmak istememesini protesto ettiler. Böyle topyekün bir arkadaş desteği Deniz Baysal'ın arkasında. Bunu dün Birsen Altuntaş dün akşam yaptığı haberle şöyle bir iddia ortaya attı. Bunu arkadaşları şunun için yapıyormuş. Barış Yurtçu, Deniz Baysal'ın boşanmak istemeyen kocası, boşanmak için kadından, Deniz Baysal'dan çok yüklü bir para istiyormuş. Ve başka istekleri de varmış. Ve çok şaşırtıcı bir rakam olduğunu söylüyorlar ama miktar yazılmıyor, miktar yok ortada. Nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Birsen Altuntaş'ın haberi ise doğrudur diye değerlendiriyorum. Birsen hep çok doğru haberler yapıyor. Kaynağından çok emin olmadan yazmıyor ve genelde yaptığı tüm haberler doğru çıkıyor. Cem Baysal'ın da arkadaşlarına baktığımızda gerçekten iletiler var ve bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Tabii kişilerin iddiası, yazan kişinin iddiası ve arkadaşlarının, iletilerine bakarak bunun üstüne konuşacak olursak çirkin bir hadise. Yani biz, hani, geçmiş zamanlarda erkeğin ceketini alıp çıkıp gitmesine çok alışkın bir toplumuz. Yani erkek boşanacağı zaman ceketini alır, çıkar giderdi. Ama ne değişti de toplumda artık erkekler kadınlardan para istiyor oldular. Boşanmak için para istiyor, işte ayrılmak için para istiyor. Nasıl bu hale geldik? Bir de kız iyi bir oyuncu, iyi de kazanıyor. Kocası bilmiyorum yani hani çok göz önünde değil. Ne kazanıyor, ne kazanmıyor bilmiyorum. Ama sonuç olarak kızın çok parası var. Ondan da bir şey istemek bana ters geliyor erkek olarak yani onların özelinde değil ama genel olarak düşündüğümde herhangi bir erkeğin boşanırken karısından bir şey istemesi garip geliyor bana. Benim de etrafımda var, çok yaşanıyor. Kız arkadaşlarım boşanacakları zaman kocaları artık para istemeye başladılar. Şu an mesela 10-15 tane arkadaşım var. Ya böyle mahkemeye gidip döndüler ya işte mahkeme aşamasındalar. Gerçekten hepsinde kocaları para istiyor arkadaşlarımdan. Biz böyle şaşkınlıkla izliyoruz. O yüzden Vaysel'in haberine çok şaşırmadım. Olabilir. Hani ortak bir şey varsa belki taraflar arasında konuşularak ama kızın kazancı yani bunu kadın tarafından da söylüyorum. Bir adamın çok kazancı varsa kadının da istemesi çok abesle iştikal. Kadının da istemesi abesle iştikal ve adamın da istemesi. Hani kadınlar daha şey toplumda daha nazikler, daha zarifler, daha böyle hayatta tutunamıyorlar. Böyle ayakta kalmaları çok daha önemli ya kadının. Hani erkek bir şekilde limon satıp hep hayatına bakar ama bir kadın yapamaz bunları. Bu sebeple erkeklerin bu tarz boşanmalarda para istemeleri çok enteresan geliyor bana. Bakalım hani şimdi arkadaşları paylaşmaya başladıysa bu işin kokusu çıkacaktır. Daha da bu olaylar ilerleyecektir. Neler göreceğiz? Neler isteniyor? Paranın miktarı nedir? Bunlar tek tek ortaya çıkacaklardır. Ben de etrafından birkaç kişiyi aradım ama ağızlarını kimse açmıyor. Şu anda çok sessizler. Ne paranın miktarını söylediler, ne olan olaylarla böyle çok minik minik konuşuyorlar. Ama bu iş böyle kalmaz. Bu iş ilerler. Erkek tarafından da konuşan olur. Ünlü kadın tarafından da konuşan olur. Dolayısıyla her şey ortaya çıkar. Haklarında hayırlısı. Birbirlerini üzmeden, yıpratmadan, sağlıkla bir daha yüz yüze bakabilecek bir şekilde boşanmalarını temenni etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. Evet, e, Temmuz ayının ilk günlerinde boşanma davası açtı e, Baysal, Deniz Baysal kocasına. 2 yıldır aralarının açık olduğu söyleniyor ve Deniz Baysal davayı açarken de evi terk etti. Şimdi ben ilk defa ünlü bir çift boşanırken taraflardan birinin arkadaşlarının sosyal medyada e, diğer eş aleyhinde kampanya başlattıklarını görüyorum. Bunu kamuoyu da ilk defa görüyor. İlk defa böyle bir şey oluyor. Burada diğer taraf Barış Yurtçu ismi yazılmadan, ismi verilmeden
kamuoyu karşısında e, suçlu gibi gösterilmeye çalışılıyor. E, Mağdur edilmeye çalışılıyor. Bunun direkt böyle olmadığı, böyle bir istekleri olmadığını söyleyebilirler ama yapılan neticede bir insanın zor durumda bırakılması çabasıdır. Şunu söylemek istiyorum. Üçüncü kişiler burada hiç devrede olmamalı. Yani burada üçüncü taraf zaten Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri. İki kişi, taraf bir, taraf iki boşanmaya karar veriyorlar ve mahkemeye başvuruyorlar. Kuruma başvuruyorlar, resmi kuruma. Resmi kurumda bu davayı sürdürecektir ve bir neticeye bağlanacaktır. Dışarıdan arkadaş grubu eğer bir şey söyleyecekse mahkemeye şahit olarak yazılmayı talep ederler. Böyle bir girişimde bulunurlar, çıkarlar, mahkemede şahitliklerini yaparlar. Ama dışarıdan bu şekilde bir hareket yapmalarını ben doğru bulmuyorum. Ben Barış Yurtçu haklı falan diye konuşmuyorum. Ben tarafsız olarak konuşuyorum. Şimdi bir de Barış Yurtçu'ya karşı kampanyanın bir başka kolu da bir süredir yoğun bir şekilde Barış Yurtçu Deniz Baysal'ın arkadaşlarıyla kamp yaptığı yeri basmış ve orada boşanmayla ilgili çok ileri geri bağırarak çağırarak konuşmuş ve hadi kalk benle geliyorsun eve gidiyoruz filan söyleminde bulunmuş iddiası yayıldı sosyal medyada. Hatta bu konuda çekilen videolarda anlatıyor insanlar. Böyle oldu, şöyle oldu filan diye. Bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Böyle bir şeyin olmadığı. Zannedersen bir sen de yazdı haberinin sonunda. Böyle bir şey olmadığı konusunda. Bir de bir televizyon kanalında Barış Yurtçu'nun eşine ihanet ettiği, onu aldattığı haberi konuşuldu. Bu da sosyal medyada yayılıyor. Şimdi bu aldatma olayı oldu mu olmadı mı bilemeyiz. Fakat mantığım şöyle söylüyor. Aldatma olayı olduysa zaten burada tazminatı verecek olan hukuken Deniz Baysal ister. Der ki bu beni aldattı. Bir tazminat istiyorum ben bundan der ve o davayı ispat ederse aldattığını ağır bir tazminat alır, kazanır Barış Yurtçu'dan. Barış Yurtçu ondan para istemesi ya aldatmadı para istiyor boşanmak için. Aldatan erkek karısına nasıl para talep edebilir? Kadın hem manevi ağır bir manevi tazminat hakkı kazanır koca aldattığı için hem istediğini alır. Yani nafaka şu bu her şeyini alır para olarak adamdan aldatıldıysa kadın. O yüzden bu aldatma işi de palavra olabilir büyük bir ihtimalle. Anlatabiliyor muyum? Biraz karmaşık bir hava yaratılmaya çalışılıyor, ortam yaratılmaya çalışılıyor. Keşke taraflar açıklama yapsalar ama açıklama yapmaya hiçbir zaman yanaşmazlar. Çünkü davayı da gizli görülmesini istemişler. Dosya gizli, dosyaya kimse bakamıyor. Ayrıntılar nedir diye. Ben de senin tam zıttını düşünüyorum. Konuşulduğu gibi aldatılma iddiası doğru olabilir. Doğru olduğunda kadınlar genelde hani kadın ve kadın arkadaşları biraz daha intikam dolu oluyoruz bizler. Erkekler de olayı yokuşu sürüyorlar. Çünkü kadınların hani her şekilde aldatılsa da vesaire de hep susmaları gerektiğine inanıyorlar. Toplum olarak hep böyle düşünüyorlar. Kadın da ünlü bir kadın aldatıldığını beyan etmek istemiyor olabilir. Magazin sayfalarına ve gazete sayfalarına bu yansımasın istiyor olabilir. Ben olsam ben de öyle isterim. Ortaya çıkmasını isterim. Ben bileyim ama konuşulmasını isterim. Burada da karşılıklı bir inatlaşma olabilir. Tabii bunların hepsi bizim iddiamız. Olaylar üzerinden çözümleme yapmaya çalışıyoruz. Ama genel olarak kadın beyni böyledir yani. Çünkü bir kadına bir şey olduğunda biz kadınlar hepimiz bir oluruz. Aslında bir adam bir kadına bir şey yapar ama bütün kadınlar toplu halde o adamın burnundan getirmeye çalışırız. Burada da çözemediğimiz büyük bir şey var. Aldatma ya da başka soru işareti ya da başka bir şey. Bir şey var yani. Yoksa kadınlar bir anda böyle iletiler, yazılar bu kadar yapmazlar. Erkekler de
aslında karılarını severler, eşlerini, sevgililerini. Bir hata yaparlar. Kadın gitmek isteyince de bu sefer biraz agresifleşirler. Bu beni nasıl terk ediyor diye. Bu yazılanlar, çizilenler hepsine toplu bir şekilde toparlayıp baktığımızda olabilir diye düşünüyorum ben. Ama hiçbir şey gizli kalmaz sosyal medyada ve magazin dünyasında. Muhakkak minik minik bu olay da çözülecektir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi her iki tarafın etrafı da şu an çok konuşmuyor. Yani en azından magazincilere konuşmuyorlar. Ben çok aradım. Konuşmuyorlar ama çıkacaktır muhakkak bir yerden. Deniz Baysal'ın ailesinden birisi çok hastaymış. Onun bu olayları duymasını istemiyormuş. O yüzden konuşmuyormuş. O yüzden hiçbir şekilde açıklama Hı yapmıyormuş. hı. Üzülmesin diye. Ona da geçmiş olsun buradan. Ee, Şifa o, dileriz. evet, şifa dileyelim. İlginç bir boşanma süreci yaşayacağız. Hı. Evet. Peki Teşkilat 7. sezona dev bir kadro yapıyor. Teşkilat dev bir kadro yapıyor. Teşkilat dizisi gücüne güç katıyor. Şöyle bir bakalım. Duygu Sarışın geldi. Serhat Kılıç geldi. Bensu Soral geldi. Ve Uğur Yücel de teşkilata katıldı. Türkiye'nin, Türk tiyatrosunun, Türk sinemasının, Türk dizilerinin çok önemli bir oyuncusu. Sen de çok seversin. Uğur Yücel de Teşkilat dizisi kadrosuna katıldı. Hiç Harika. izlemedim. Uğur Yücel'i duyduktan sonra şu an hemen geriye sarıp bütün bölümlerini izleyeceğim. Yani sular seller gibi akıyor zaten izlediğin zaman. Ben Hı hı. uzun olduğu için diziler izleyemiyorum fazla. Yani 2,5 saat bir bölüm izlemek zul geliyor. Mesela şimdi e, Mentalist diye bir dizi var Netflix'te. Ya Çok tadından severim. yarım saat bölüm ya 40 dakika mı yarım saat mi ne? O kadar o kadar şirin oluyor ki 30 dakika 40 dakika dizi olduğu zaman zaten aksiyon dizi polisiye filan. Teşkilat da öyle ama 3 saat nasıl sakız gibi uzuyor değil mi? Yani sıkılıyorsun, Evet, hiçbir çok şey sıkıcı. yapamıyorsun. O gecen o akşamın gidiyor. Tuvalete Evet. kalkamıyorsun ya heyecandan. Teşkilatta mesela çok ilginç sahneler var. E, Mentalist'i herkese tavsiye ederim. Netflix'te yıllardır birinci sırada. 2013-2016 yılları arasında çekilen bir dizi ama muhteşem ötesi. Görevimiz Tehlike, James Bond seviyorsan onlara benzer. Ee, Yani keşke dizilerimiz bu kadar uzun olmasa ya. Kısa olsa ya. Akşamımız bize kalsa ya. Yani Evet, evet. Çok sıkıcı, çok yani insanın zekasıyla dalga geçen şekilde sıkıcı yani 2 saat, 2,5 saat inanılmaz uzun ve hiç düzelmiyor yani. Hani 2026 yapay zeka çağına geçtik. Artık kaydırma çağındayız. Artık herkes bir şeyleri kaydırıyor. Tahammülümüz yok ama diziye nasıl tahammül ediyorlar? Nasıl bilmiyorum. Hani bizim işimiz gereği birazcık konuyu anlayabilmek için izlememiz gereken şeyler var. Ben açıyorum, gidiyorum, arka odalarda iş yapıyorum, geliyorum, yemeğimi yiyorum, onu yapıyorum. 5.000 tane iş yapıyorum, hala aynı yerde dizi yani, şaka gibi. şaka gibi, evet. Hala aynı yerde. Bir de bir dahaki hafta bu bölümü bir daha gösteriyorlar dizinin önünde. Özet diyorlar. 1,5 saat dayıyorlar özeti. 2,5 saati 1,5 saate indirip bir daha bir gösteriyorlar. Yani sıkıntıdan patlatıyorlar insanı. Akın Evet. Akınözü Akın Akınözü ATV'de yayınlanacak Aşk ve Taht dizisinde demiştik ve Bosna Hersekli e, oyuncu Meryem, onun da ismi Meryem. Meryem Uzerli gibi kırık Türkçe konuşuyor Meryem. Onunla başrolde oynuyor. Meryem onun sevgilisi olacak. Destina'yı canlandıracak. Ee, Şöyle bir göstereceğim şimdi size. Akın Akınözü, Alaaddin Keykubat, Selçuklu İmparatoru Sultanı Alaaddin Keykubat'ı canlandırıyor. Meryem de onun sevgilisini Bozdağ film çekiyor. Bozdağ film tarihi diziler konusunda bir numara. Aşk ve Taht. Ee, Şimdi
Alaaddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın aşkını anlatıyor. Destina'yı görün arkadaşlar. Bu Bosna Hersekli Meryem. Bu güzel kız değil mi? Güzel. Senin gibi sarışın. Bakalım ne olacak? İkinci Meryem Uzerli olacak mı Türkiye'de? Türk halkı dışarıdan gelen oyuncuları çok beğenir. Çok bağrına basar. Çok da güzel. Aynı Meryem Uzerli'nin Türkiye'ye giriş yaptığı yaşlarda, Türk halkının tanıştığı yaşlarda bence yeni Meryem'i de bağırlarına basacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Alanya'nın Bizans İmparatorluğu'na bağlı Alanya e, krallığı yok. Alanya Dükalığı diyelim. Alanya Dükalığı'nın başındaki Kirfard'ın kızı. Rum bunlar. Rum. Rum kökenli Bizanslı bir prenses Destina. Alaaddin Keykubat Selçuklu Sultanı Alanya Krallığı'na işte savaş açıyor ve yeniyor onları. Kızını kendine eş olarak alıyor. Onların aşkını anlatan. Peki şeyi beğenecek misin? Akın Akınözü bu dizideki kostümü ve görünüşü şöyle yakışmış mı diye soracağım sana. Akın Akınözü'nün bu Evet, fotoğraflar çok yakışmış. Çok evet yakışmış. Sanki o zamanda gerçekten yaşamış gibi taşımış kostümünü. Bence çok başarılı bir seçim olmuş. evet dün servis edildi medyaya bu fotoğraflar. Merakla bekleyeceğiz. Merakla bekleyeceğiz bu diziyi. E, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Halil İbrahim Ceyhan, Ceren Benderlioğlu diğer başlıca oyuncular. Şarkıcı Ufuk Beydemir'in oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evliliği geçen yıl bitmişti. 3 sene sürmüştü. Ve hatta Ağustos ayının başında da İpek Yazıcı yeni bir sevgilisi olduğunu ilan etti. Adamı paylaştı, bir fizyoterapist. O zaman da Ufuk Beydemir şöyle yazdı kendi hesabında eski eşi için attan inip eşeğe binen ex içinde bir video gelir mi diye yazdı. Eski eşinin kocasını eşeğe benzetti. Yani sevgilisini eşeğe benzetti. Şimdi aradan bir ay geçmedi. Bu Beydemir bir paylaşım yaptı. Avrupa'da yaşayan sevgilisinin 2,5 aylık hamile olduğunu duyurdu ve ultrason fotoğrafını paylaştı. Hamile kadının ultrason fotoğrafını paylaştı. Ufuk Beydemir sağlıklı buluyor musun bu yaptığını? 2,5 aylık. Hiç sağlıklı bulmuyorum. Ultrason sonuçlarını da paylaştı ama ben çok inanamadım. Yani bu arada bir hırs var, bir öfke var, bir nefret var. Birbirlerinden intikam alıyorlar. Ona istinaden böyle bir şey paylaştı gibime geldi. Bekleyip göreceğiz yani. Onur Üçkarışoğlu çok güvendiğim, sevdiğim bir muhabir kardeşim. Ablası Suna Üçkarışoğlu ile ben bundan 30 sene evvel çalışmıştım. Ablası değil annesi, onu dünyaya getiren Annesi. gazeteci annenin gazeteci oğlu. Biz annesiyle çalışırken daha Onur dünyaya gelmemişti. TV100'de Onur çok yetenekli bir arkadaş. Onun haberi yani bir hırs var değil mi burada? Var. Bir Ufuk Beydemir'de bir değişik bir ego var burada. He? Yani bu şeye Evet, de genelde zaten ilişkilerde hep oluyor. Çok iyi bitmezse, o öfke ve intikam ve nefret duyguları ortaya kusulmazsa taraflar birbirlerine acıtacak şekilde davranmaya, işte attan indi eşeğe bindi vesaire gibi benzetmeler yapmaya çok meyilli oluyorlar. Belli ki orada çözülemeyen bir hırs var. Bu hırsa istinaden de bunlar yapılıyor diye düşünüyorum ama geçecek çocuğum yani. Bir sene sonra hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Ne hırs kalacak
Ne öfke kalacak, ne nefret kalacak. Bir müddet sonra hepsi resetleniyor yani. Ama burada şeye de çok ayıp ya. Bu Avrupa'da sevgilim falan dediği öyle birisi yok olmayabilir de zaten de varsa da çok ayıp o kadına ya. Sen onun ultrason Tabii. görüntülerini sen nasıl paylaşırsın değil mi? 2,5 aylık Evet. Avrupa'da sanatla uğraşan sevgilisi diye haber öyle paylaşmış. Sanat yani benim eşim, benim sevgilim, çocuğumun anası sanatla uğraşıyor ve Avrupa'da yapıyor. Böyle bir ego, böyle bir saçmalık ya, Ya saçmalık. bitmeyen bir öfke var orada. Evet. Bitmeyen bir öfke var değil mi? Evet. Ne yapması lazım? Bir sene geçmiş boşanmanın üzerinden. Nasıl yani nasıl Valla bunu yapılanı iyileşecek? unutacak yani. Ne Unutacak. geçtiyse ben hep öyle yaparım. Biraz sinirlenirim. Sonra derim ki onun fıtratında bu varmış. Bu hareketleri yapmış. Ama benim fıtratımda bu yok. O yüzden önüme bakıp yoluna devam etmek her zaman daha sağlıklı. Yani bu beşeri ilişkilerde de arkadaşlıkla, dostlukta, iş ilişkisinde, aşkta hepsinde aynı. Hepimiz üzülüyoruz. Bazen dostumuz bir hata yapıyor, bazen arkadaşımız, bazen komşumuz. Evet, o dakika sinirleniyoruz. Şunu da söyleseydik, bunu da söyleseydik, bu böyle olsaydı diye. Ama önüne bakmak, oraya takılıp yaşamamak en doğrusu. Yani ben kendi adıma çözüm yolunu şöyle buluyorum. Çok kötülük gördüğümde bile o kişinin fıtratında bu var. Bu yaptığı kötülük asla benimle ilgili değil. Bu tamamen kendi içiyle ilgili. Dolayısıyla dönüp gidiyorum. Oraya saplanıp orada yaşarsam, aynı üzüntüleri duyarsam, öfkelenirsem, nefret edersem o duyguların hepsi bana zarar veriyor. Kişiye hiçbir şey yapmıyor. Ben içimde yaşıyorum. Dolayısıyla yürüyüp gitmeyi ilahi sistemde onu oraya havale etmeyi çok daha uygun görüyorum. Çünkü bir sene geçmiş hala bir mesajlar, hala bir laf sokma modeli insanın birazcık kendine yaptığı zarar diye düşünüyorum. Umarım ki geçer ilk öfkesi, önüne bakar. Umarım ki o ultrason haberi de doğrudur. Hani en azından yeni bir şeyle, yeni bir bebek, yeni bir ilişki geçmişte olan kötü olanı ya da onun kötü gördüğü şeyi ona unutturur diye düşünüyorum. Çok güzel anlattın, çok güzel özetledin. Eğer bu yeni bir ilişkisi hakikaten varsa bu adamın, eee, eşine de zarar, yani yeni ilişkisine de zarar veriyordur bu Tabii. şekilde takıntılı Tabii. olması, değil mi? Tabii. Onunla yaşayacağı, güzel şeyleri de yaşayamıyordur. Bu yeni kızla yaşayacaklarını da yaşayamıyordur. Bu takıntısından içine kapanıyordur, o kızı ihmal ediyordur filan. Bazen Hı o hı. kıza sert çıkıyordur filan yani. Eee, insanlar enteresan, ilginç. Ya, Evet. böyle durumlarda. Bazısı oraya saplanmayı seviyor. Yani orada Öyle mi? yaşamayı, o olumsuzlukla Öyle mi? yürümeyi seviyor. Ben hiç sevmem. Ben olumsuzluk o dakika, yani en çok üzüldüğüm şey 3 gün. Yani o da hep aralarda gülmem lazım. Bir şey çok mu canımı sıktı? Benim 5 dakika sonra gülmem lazım. Bu da benim yaşam motivasyonum. Hani ben günler boyu depresyon, günler boyu üzüntü falan filan öyle şeyler yaşayamam ya da biri çok üzdüyse oraya saplanıp kalamam. Benim muhakkak gülmem lazım. Bazısı da ama onun içinde gezmeyi, o acının içinde gezmeyi, tekrar tekrar hatırlamayı, orayı kanatmayı çok seviyor. Ben kanatmayı hiç sevmem. Yani orası kanadıysa pansuman yapıp kapatıp önüme bakmayı severim. İşte insanlar değişik değişik yani. Demek ki onlar da böyle zehirlerini akıtıyorlar. Böyle hayata bağlanıyorlar ama bu doğru bir yol değil. Yani ben konunun uzmanı değilim ama bütün psikologların, doktorların, bilinçaltı ile uğraşan herkesin söylediği şey orayı kapatıp önüne bakmak en doğrusu. Çok haklısın, çok haklısın. Takıntılı olmamak lazım. Takıntılı Evet. olmamak lazım. Şimdi buradan, bu haberden eee, geçen, eee, bize geçen buradan Ufuk Beydemir'in muhtemelen hatalı olduğu, muhtemelen burada blöf yaptığı bize geçen bu. Çünkü yani hayatın normal akışına çok uygun bir davranış değil. Bir erkeğin yanında
çocuğun annesi yokken, dünyaya gelecek çocuğun annesi yokken, üstelik buradan binlerce kilometre uzaktayken sevgilisi Avrupa'da diyor. İşte 2,5 aylık hamile sevgilim diyor. Kendisi böyle bir paylaşım yapıyor. Bu da diyor dünyaya gelecek bebeğimiz diyor. Bu çok sağlıklı bir paylaşım değil. Çok sağlıklı bir duyuru değil. Dolayısıyla Ufuk Beydemir'in bir şekilde bir danışma hizmeti alması lazım. Yani kendisini toparlaması için bu işin profesyonel olan bir bu işleri çok iyi bilen bir insandan destek alması lazım. Çünkü gördüğünüz gibi eleştiriyoruz yani ve toplumda da sadece kadınlar değil erkekler tarafından da eleştiriliyordur. Normal değil çünkü bu davranış. Peki şimdi Ezgi Mola ile ilgili ilginç bir video ortaya çıktı bugün. Videoyu gördün mü bilmiyorum. Gördüm ve yayınlamadım. Tabii. Evet, ben videoyu gördüğümde bana sabahleyin Tuğçe attığında yardımcım şöyle yazıyor videonun üzerinde: 43 yaşındaki Ezgi Mola'nın bir gece kulübünde 20 yaşındaki gençle yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Orada müzik çalıyor, eğlence. Ezgi Mola'yı 20 yaşında bir kız birlikte yanak yana eğlenirken yanağından öpüyor. Fakat Ezgi Mola'ya dikkat ettim. Ezgi Mola burada genç Ezgi Mola. Şu andaki yüzü değil, yüz hatları değil. Daha pürüzsüz. Bundan 10-15 sene evvelki hali. Tabii ki dedim bu nedir? Bu yapay zeka mıdır? Ya da bu video nereden ortaya çıktı? Yıllar önce çekilmiştir. Çekildiyse dedim kullanma bunu. Ben Ezgi Mola'ya bir ulaşayım. Evet, Ezgi Mola'yla konuştum. Ezgi Mola diyor ki o benim yıllar önce bir mekanda görüp ay ben sana bayılıyorum ablacığım deyip bana sarılan bir çocukcağızdı. 8-10 yıl önce çekilmişti. Bunda diyor öyle yazıldığı gibi, anlatılmak istendiği gibi, ima edilmeye çalışıldığı gibi bir olay değil bu diyor. Ondan sonra teşekkür ettim kendisine ve sonra Ezgi Mola sosyal medyasında da paylaştı konuyu, bir video çekti. O videoda da benim huzurumu kaçırmak istiyorlar, kaçıramazlar dedi. Çok ayıp dedi bu yaptıkları, yapmak istedikleri. Ben zorlasam benim çocuğum olur o yaşta dedi. O çocuğum olurdu dedi. E, Huzurumu kaçıramazlar. İsteyen istediğini yapsın. Ben o değilim. Beni bilenler biliyor. İnsanlar ne kadar garip. Küçücük bir çocuk o diyor. Yanıma geldi. Ablacığım ben sana hayranım dedi. Orada hepimiz neşe içindeydik ve böyle klip gibi dedi, oyun gibi dedi bir video çekildi dedi. Görüntülenmedik biz dedi. Kendimizi görüntüledik. Kendimiz dedi. Buna karar verdik, yaptık dedi. Orada neşe içinde dedi. Görüntülendi, çocuk da görüntülendi, 20 yaşında çocuk da görüntülendi yazıyorlar dedi. Onu biz çektik dedi. Eğlence olsun diye. Bir ara biraz da sinirlendi. Bir taraflarını da yırtsalar benim huzurumu kaçıramazlar diye de ekledi. Ben Ezgi Mola'nın daha kibar konuştuğunu düşünüyorum. Başkası olsa belki daha ağır konuşurdu. Bilmiyorum, sen de yıllardır medyanın içindesin. Son 2 yıldır da en çok izlenen sayfalardan birini yönetiyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Ben haberi gördüm. Dün akşam yayına sokuldu haber. Kaynağı belirsiz. Bir anda Twitter'da, X platformunda viral oldu. Zaten haberi ilk gördüğümde bu paylaşımlar böyle ard arda üst üste yapılmaya başlandığında çok açık ve seçik Ezgi Mola'nın bir hayranı olduğu çok belliydi. Yaklaşık yarım saat içerisinde bütün magazin sayfaları, Twitter'daki bütün hesaplar tarafından 43 yaşındaki Ezgi Mola'nın işte 20 yaşındaki bir çocukla diye hep aynı başlıkla, hep aynı cümlelerle sonu değiştirilmiş olarak bir anda viralleşti video. Ben bir kadın olarak bunu yayınlamayı uygun görmedim. Çünkü çok belliydi. Velev ki tam tersi de olsa yine uygun görmüyordum. Çünkü Ezgi Mola'nın hayatı bize ne? Ve bir kadının, ben buna çok kızgınım ve öfkeliyim ve hiç hoşuma gitmeyen bir davranış.
43 yaşındaki Ezgi Mola'nın diye bir cümle yok. Artık basın lisanımızı değiştirmemiz lazım. İş kadınlara geldiğinde 43 yaşındaki Ezgi Mola diye başlayan cümleler Ahmet'e Mehmet'e geldiğinde 43 yaşındaki Ahmet, 43 yaşındaki Mehmet diye başlamıyor cümleler. Bu birincisi. İkincisi, neden böyle bir kötülük yapılıyor? Neden bu böyle aksettiriliyor? Aslında gerçekten profesyonel olan, işi gazetecilik olan herkesin o videoya baktığında gerçekten Ezgi Mola'nın hayranı olduğunu anlayabilmesi bir saniyesini bile almaz. Neden ısrarla bunlar ortaya atıldı? Neden bu video viral oldu? Onu hiç bilmiyorum. Haberi girmedim. Girmedikten sonra da bugün Ezgi Mola'nın cevabını senden gördüm. Sen bana attığında. Çünkü orada yayına hazırlanıyordum. Onun üstüne de bir haber yaptım. Evet, Ezgi Mola gerçekten çok kibar konuşmuş. Hani bunları yapanlar pisliktir, adilerdir demiş. Az bile söylemiş. Gerçekten öyledirler. Yani böyle bir lisan olamaz. Kadının özel hayatını gözler önüne atan, o özel hayatı linçlenmesi için elinden geleni yapan enteresan bir güruh türedi. Velev ki burada hayranıyla ilgili bir görüntüsü, o görüntünün üzerine hiçbir şey olmadığı halde cümlelerle linç edilmesini sağlanıyor. Böyle bir enteresan bir hal aldı artık bu adı sanı bilinmemiş magazin sayfaları, adı sanı bilinmemiş vatandaşlar, hiç hayatımızda görmediğimiz, duymadığımız iki tık alsınlar, işte birazcık reyting alsınlar diye köpürtülen şeyler. Artık bu iş çok tatsız olmaya başladı. Bu sebeple de o haberi yayınlamamıştım. Ezgi Mola'nın böyle bir şeyi açıklayacağından çok emindim. Çok edeple, çok ahlakla açıklamış. Başkası olsa çok daha ağzından kötü şeyler çıkardı ki çok da hakkıydı Ezgi Mola'nın. Yani artık bu lisandan hem gazetecilerin hem gazetecilere dahil olmaya çalışan, bir hesabı olan, işte şey peşinde, tıklanma peşinde koşan herkesin bunlara çok dikkat etmesini önemli rica ediyorum. Edecekler mi? Asla etmeyecekler. Çünkü şu anda en önemli şey izlenebilmek, izlenip hava atılabilmek. İşte orada bir kadın mı üzülüyor? O kadın anne mi? Çocuğu mu var? Onun da bir annesi mi var? Ne oluyor? Bunlar hiç düşünülmüyor. Mesela orada koca bir başlık duruyor. 43 yaşındaki Ezgi Mola 20 yaşındaki çocukla diye. Yani bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Gerçekten Ezgi Mola 20 yaşında, 25 yaşında ya da 30 yaşında birisiyle de birlikte olabilir. Kimse ilgilendirmez. O videonun sonunda Ezgi Mola onu da söylüyor. Diyor, hiç de umurumda değil. Bunlar da olabilir. Herkesin kendi özel hayatı diyor. Ama yani biz artık bir başkasının hayatına dürbünle bakıp incelemektense kendi öz hayatımızda biraz ahlak, biraz edep sahibi olmayı daha çok önemsersek bence bu günleri daha çabuk atlatırız diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir linç kültürü var. Bu kültürden beslenmeyelim. Bu kültürün aparatı olmayalım. Hemen bir şeye atlamayalım. Bakalım, inceleyelim, araştıralım ve herkesin bir ailesi olduğunu unutmadan haber yapalım. Tek temennim yapılır mı, düzelir mi? Düzelmez. Düzelmesi biraz zor çünkü medyada, sosyal medyada, dijital medyada bu işi layığıyla yapanlar, gerçek gazeteciler iki elin parmaklarını geçmez sayısı. Gazeteci olmadan, medyada olmadan, televizyonlardan hiç yolu geçmemiş, çalışmamış, hiçbir şekilde görev almamış medyada binlerce, on binlerce insan kendini gazeteci zannedip işte magazinde, spor basınında, siyasette, ekonomide sayfalar açıp dediğin gibi nemalanmaya çalışıyor. Bu kadar çok boş meslekten olmayan insan böyle haber paylaşımları yaptığını zannedip de bu tür işler yaparsa düzelmez. Kolay kolay düzelmez. Tabii. Kimden Maalesef. çıktı mesela bu haber? 43 yaşındaki Ezgi Mola 20 yaşındaki bir çocukla. Bunu ilk kim çıkarttı? Ben bunu çok merak ediyorum. Ya bu nasıl bir üslup? Bu nasıl bir hadsizlik? Bu nasıl bir şey yani? Bunu ilk kim yaydı? Yani bu videonun kaynağı ne? Ezgi Mola bence videonun kaynağını öğrensin. Çünkü çirkin bir üslup yani. Sana ne?
Sana ne yani? Son derece çirkin bir üslup. Evet. Söylenecek o kadar çok şey var ki Arzu. Dilimin ucuna geliyor, Susuyoruz. tutuyorum. Dilimin ucuna Ben geliyor, de, tutuyorum. Söylenecek o ben kadar çok de. şey var ki. Evet. Yani, Ama biz söylesek şimdi, biz onları söylesek başımıza açılmayan iş kalmaz. Öyle dediler, böyle dediler, şunu yaptılar. Kardeşim, bunlar da yalan söylüyor. İftira atıyorlar. Bir kadına, anne olmuş bir kadına ve ailesi olan bir kadına. Bu erkek de olsa mühim değil. Bir erkeğe de iftira atılmamalı. Yalan bir şey paylaşılmamalı. Bir insana iftira atılmamalı. Ayıp yani. Ve ben çok dikkat ediyorum. Hep böyle başlıyor. 43 yaşındaki, 45 yaşındaki, 70 yaşındaki, 80. Ya size ne kardeşim? Size ne? Kadınların yaşını ön başlık yapmayı, kadınların yaşıyla manşet atmaktan vazgeçin artık yani. evet, maalesef, maalesef böyle. Arkadaşlar yayının sonuna doğru yaklaşıyoruz ama başlıktaki konuyu da konuşmak istiyorum. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili çok sayıda mesaj geliyor sizlerden. Bir yorumu okumak istiyorum. İyi günler. Angelica Berrios isimli dünyanın neresinden yazdığını tahmin edemiyorum. Milletini bilmiyorum. Bir arkadaşımız. İyi günler. Afra'ya yönelik sert saldırılar nedeniyle bir süredir yorum yapamadım. Sayın Bilal, tüm saygımla söylüyorum ama dizi yakında gösterime girecek. Afra'nın zamanı geldi. Afra'dan her bahsedildiğinde hemen Mert'in başarılarını gündeme getiriyorsunuz. Bana söylüyor. Mert ve Afra'yı seviyorum. Mert ve Afra'nın rekabet halinde olduğunu düşünmüyorum. Kim daha başarılı? Aksine birbirlerini seviyorlar, saygı duyuyorlar ve birbirlerinin başarılarıyla gurur duyuyorlar. Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim. Ben yani Afra'nın şeyi gündeme geldiğinde, her bahsedildiğinde Mert'i gündeme getirmek gibi bir kaygım yok. Ben kimseyi yarıştırmıyorum. İkisi de benim evladım, ikisi de benim kardeşim. Benim 50 yaşında 44 48 47. yaşında 48 yaşında oğlum var. Yani Afra ile Mert'ten çok büyük. Ee, Ben de onları da evladım gibi görüyorum ve çok sevdiğimi de beni iyi tanıyanlar bilir. Ben asla birinin hakkını diğerine vermek istemiyorum. Mert ve Afra'yı seviyorum diyor bunu yazan. Mert ve Afra'nın rekabet halinde olduğunu düşünmüyorum. Kim daha başarılı? Evet, peki. Kimin daha iyi olduğu konusunda bir rekabet içinde olduklarını sanmıyorum ve birlikte olmadıkları zamanlarda ikisi de birbirleri hakkında kötü bir şey söylemedi. Asla söylemediler. Asla söylemediler. Ee, Birbirlerine saygı duyuyorlar. Elbette birbirlerine saygı duyuyorlar. Afra ve Mert. Onların zihninde rekabet edenler, hayranlar. Bakın bu çok doğru. Tüm bunları büyük bir saygıyla söylüyorum. Terk edilmiş adam, metruk adam filmini izledim ve çok beğendim. Sadece Mert'in başarısından bahsediyorsunuz. Kızdan hiç söz edilmiyor. En iyi arkadaş tamirci. Aslında tüm oyuncu kadrosu mükemmel. E, Kız dediği küçük kız. Yani biz mükemmel bir filme katkıda bulundu ve başarının bir parçası oldular. Mert'i çok seviyorum. Terk edilmiş adamda, metruk adamda tek başına oynamadı. Rol arkadaşı küçük kız mükemmel bir performans sergiledi. Umarım başarılı olur. Umarım kimin daha iyi olduğu konusundaki bu sağlıksız rekabet terk edilir. İkisi de farklı. Afra ile Mert. Bu yüzden birbirlerini tamamladılar ve inanılmaz bir kimyaları vardı. Teşekkür ederim. Evet, o küçük kızın hakkını yeme gibi bir düşüncemiz de yok. Biz Mert'i ve Afra'yı konuştuğumuz için özellikle onların başarılarından söz ediyoruz. Yoksa diğer oyuncular da filme katkıda bulundular tabii. Ee, e, Biz Mert'i ya da Afra'yı ikisinden birini kayırmıyoruz değil mi? Sen de yani zaman zaman yorumlarda Mert'i ve Afra'yı anlatıyorsun. Senin de ben hiç öyle bir şey yaptığını Biz duymadım. kayırmıyoruz da biz ne yaparsak yapalım. Bir taraf var işte anti afracılar, bir taraf var çok afrayı sevenler, bir taraf var çok Mert'i sevenler, Mert'i çok eleştirenler. Biz ne yaparsak yapalım hiçbir tarafa yaranamıyoruz. Biz işimizi yapıyoruz. Konuşmak, Afra'yı konuşmak gerekiyorsa Afra Saraçoğlu'nu konuşuyoruz. Mert Demir'i konuşmak gerekiyorsa konuşuyoruz.
Bir başkasını konuşmamız gerekiyorsa onu konuşuyoruz. Taraf olmamız ya da birini çok sevmemiz, birini az sevmemiz mümkün değil. Tabii içerimizde daha çok takdir ettiklerimiz, beğendiklerimiz var özel hayatımızda kişisel olarak. Ama biz ne yapsak dünyanın her tarafından sana mailler geliyor. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani çünkü bu hayranlık o kadar acayip bir şey ki her ne söylersen söyle bir hayran kitlesi bozuluyor ve üzülüyor. Çok iyi bir şey de söylesen bu sefer öteki taraf diyor ki wow o kadar iyi değil. Biraz eleştiri yapsan öteki taraf diyor ki sen onu kıskanıyorsun, sen sevmiyorsun, sen şöyle. Bana da çok gelmişti mailler. İşte Afra Saraçoğlu'nun adı geçtiğinde senin suratın düşüyor vesaire. Bakıyorum ekrana acaba öyle mi olmuş? Bir mesaj mı gelmiş, moralim mi bozulmuş falan. İzliyorum yani yok öyle bir şey. Onlar tamamen hayranlarının kendi içselleştirdiği düşünceleri. Bizim öyle bir şey yaptığımız yok. Konuşulacak olan Mert ise konuşuyoruz. Afra ise konuşuyoruz. Her ikisini birlikte konuşmak gerekiyorsa konuşuyoruz. Dolayısıyla artık hani hangi hayran kitlesi ne düşünüyor ona göre bir şey yaparsak esas o zaman biraz işler kötü demektir. Biz kimseye göre değil olay neyse dizi ya da konuşulacak mevzu neyse onu konuşuyoruz. Aynen söylediğin gibi. Burada bu arkadaşın mesajını okuduğumda dün akşam YouTube'da bu yorumunu okuduğumda bunları düşündüm. Ben de senin bu söylediklerini düşündüm ve burada bu cevap hakkını kullanmak istedim. Teşekkür ederim sen de katkıda bulunduğun için. Şimdi bir de bir başka arkadaşın yazdığı Afra'ya yapılan haksızlıklarla ilgili. Evet, Afra Saraçoğlu'na bu Poyraz'ın ortaya çıkmasından sonra kasıtlı olarak büyük haksızlıklar yapılmaya çalışılıyor sosyal medyada. Ama Afra Saraçoğlu'nun yanında onu seven, ona bağlı, onu her türlü destekleyen, insan olarak da destekleyen, oyuncu olarak da destekleyen o kadar büyük bir kitle var ki bunların önemli bir kısmı da birbirinden bağımsız. Kazakistan'daki adamla Brezilya'daki kadın aynı şeyi düşünüyor Afra Saraçoğlu için. Onun dürüst bir insan olduğunu, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Onların savunması zaten Afra'yı, duaları zaten Afra'yı koruyor. Şimdi mesela şöyle yazmış, özel hayata yönelik toksik saplantı Afra Saraçoğlu ile ilgili. Bunu yazan bir başka arkadaş. Antilerden oluşan gruplar hukuki ve ahlaki sınırları tamamen aşarak onun özel hayatındaki her adımı tartışan canlı yayınlar düzenliyor. Demek ki odalar filan işgal ediliyor Afra Saraçoğlu aleyhinde konuşmak için, değil mi? Ve Tabii. sahte haberler üretiyorlar. Evet, sahte haberlere rastladım ama bu oda olayını zaten ben başından beri hiç takip etmediğim için bilmiyorum, denk gelmedi bana. Canlı yayınlar düzenlediklerine denk gelmedim. E, Evet ama sizlerin duası, sizlerin katkısı Afra'ya. Bunu yazan Uzza 777, buradan selam olsun. Uzza'yla da ara sıra görüşüyoruz. Çok güzel yorumlar yapıyor. Evet. E, peki sevgili Arzu, çok teşekkür ederim bugünkü katkın için. E, Ben teşekkür ederim. 64 dakika oldu. Yarın yine birlikte olacağız inşallah pazartesi. Yarın yine devam ederiz. Sevgiler. İpekçimize de teşekkür ederim. Ay bugün konuşamıyorum. Açım ve yorgunum ya. İpek Canım. yayındaydı. Ona da çok teşekkür ederiz. Yazılan hiçbir şey göremedik sevgili Bilal Evet. Özcan ve ben. Ama eminiz iyi dileklerinizi yazdınız. Göremiyoruz biz artık. O yüzden izleyen herkese çok teşekkürler. İpek'e de özellikle teşekkürler. Şöyle yapsana. Ben ondan sonra görmeye başlamıştım ama şimdi tekrar arızalandı. Kapattıktan sonra YouTube'u bir sil. Tekrar yükle. Yok, YouTube'u sil. Telefonunu tamamen off yap. Kapat tamamen. Resetleniyor ya. Ondan sonra telefonunu açtıktan sonra da YouTube'u yeniden yükle. Fotoğraflara falan izin veriyorsun. Mikrofona, fotoğraflara. Altyazılar düzelecektir diye umuyorum. Ben şimdi aynısını yapacağım. Öyle bir kere Tamam. düzelttim ben. Görüşmek Tamam. üzere. Görüşmek üzere. Dostlar, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Maalesef altyazıları göremedik. Kimler var, kimler yok yayında bilemiyorum ama hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgili İpek Canbulat'a da çok teşekkürler. O da yayında
zaman zaman girdi ve bize güzel mesajlarını iletti. Görüşmek üzere yarın inşallah.